2022 Dünya Kupası. Katar. Japonya, dünyanın en güçlü futbol ülkelerinden biri olan Almanya ile karşı karşıya geldi. Maç başladığında herkes aynı sonucu bekliyordu. Almanya kazanacaktı. Fakat 90 dakika sonra skor tabelasında bambaşka bir sonuç yazıyordu. Japonya 2, Almanya 1. Sadece 4 gün sonra Japonya bu kez İspanya'yı mağlup etti. Dünya şaşkındı. Peki Japonya bunu nasıl başardı? Bu hikaye modern stadyumlarda başlamıyor. Bu hikaye profesyonel liglerde de başlamıyor. Her şey bir çizgi roman sayfasında başlıyor. Ve o çizgi romanın adı Kaptan Tsubasa. 1980'li yılların başında Japonya'da futbol bugünkü kadar popüler değildi. Ülkenin en sevilen sporu beyzboldu. Gazeteler beyzbolu yazıyor, televizyonlar beyzbolu gösteriyordu. Çocukların kahramanları da beyzbol oyuncularıydı. Futbol ise arka planda kalıyordu. Japonya'nın profesyonel futbol ligi yoktu. Milli takım ise uluslararası arenada büyük başarılar elde edemiyordu. Kimse Japonya'nın bir gün dünyanın en iyi futbol ülkeleriyle rekabet edeceğini düşünmüyordu. Tam o yıllarda Yoichi Takahashi adında genç bir çizer 1978 Dünya Kupası'nı izledi. Tribünlerdeki atmosfer, sahadaki tempo, futbolun insanlar üzerindeki etkisi onu derinden etkiledi. Aklında tek bir fikir oluştu. Çocuklara futbolu sevdirecek bir hikaye yazmalıyım. 1981 yılında Kaptan Tsubasa adlı manga yayımlandı. 2 yıl sonra ise anime olarak televizyona uyarlandı. İlk bakışta sıradan bir spor hikayesi gibi görünüyordu. Ancak çok kısa sürede milyonlarca çocuğun hayal dünyasını değiştirdi. Tsubasa, Ozora'nın tek bir hedefi vardı. Dünyanın en iyi futbolcusu olmak. Her bölüm çocuklara aynı mesajı veriyordu. Çalış, takımına güven, asla pes etme. Çocuklar yalnızca Tsubasa'yı izlemiyordu. Onun gibi olmak istiyordu. Okul çıkışında top oynuyor, Tsubasa'nın şutlarını taklit ediyor, kaleye geçenler ise Wakabayashi olmayı hayal ediyordu. Japonya'da ilk kez bu kadar fazla çocuk futbol oynamaya başladı. Kaptan Tsubasa, kısa sürede Japonya'nın en çok konuşulan animelerinden biri oldu. Çocuklar okuldan çıkar çıkmaz mahalle aralarına koşuyordu. Herkes aynı şeyi yapmak istiyordu. Topu ayağında uzun süre tutmak, uzak mesafeden şut çekmek ve Tsubasa gibi gol atmak. Futbol ilk kez bu kadar geniş bir çocuk kitlesine ulaştı. Spor kulüpleri bunu kısa sürede fark etti. Futbol okullarına yapılan başvurular hızla artıyordu. Sahalarda her geçen gün daha fazla çocuk görülüyordu. Japonya Futbol Federasyonu da bu değişimi yakından takip ediyordu. Ülkede futbola olan ilgi daha önce hiç görülmemiş seviyelere ulaşıyordu. Ancak ilgi tek başına yeterli değildi. Bu çocukların oynayacağı güçlü bir lige ihtiyaç vardı. Ve o adım da çok geçmeden atıldı. 1993 yılında Japonya Profesyonel Futbol Ligi kuruldu. Adı J-League'di. Bu lig sadece yeni takımlar kurmadı. Yeni bir futbol kültürü oluşturdu. Stadyumlarda olmaya başladı. Kulüpler altyapıya yatırım yaptı. Çocuklar artık yalnızca Avrupa'daki futbolcuları değil, kendi ülkelerindeki yıldızları da izleyebiliyordu. Kaptan Tsubasa'nın kurduğu hayal, gerçek futbol sahalarında karşılık bulmaya başlamıştı. O yıllarda televizyon başında Tsubasa izleyen çocuklar büyüyordu. İçlerinden bazıları bir gün Japonya milli takımı formasını giyecekti. Ve sadece Japonya'yı değil, dünya futbolunu da etkileyeceklerdi. Yıllar geçti. Kaptan Tsubasa izleyerek büyüyen çocuklar artık yetişkin olmuştu. Kurdukları hayalin peşinden koşmaya devam ettiler ve ilk meyveler alınmaya başladı. Japon futbolu dünya sahnesine oyuncu göndermeye başladı. Bu isimlerden biri Hidetoshi Nakata'ydı. Nakata Avrupa'nın en büyük liglerinden Serie A'da forma giydi. Parma ve Roma gibi kulüplerde oynadı. Japon futbolunun dünyaya açılan ilk büyük yıldızlarından biri oldu. Onun açtığı kapıdan yeni oyuncular geçti. Shunsuke Nakamura muhteşem frikikleriyle tanındı. İskoçya'da yılın futbolcusu seçildi. Avrupa'da iz bırakan Japon oyunculardan biri haline geldi. Ardından Shinji Kagawa geldi. Borussia Dortmund ile Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Manchester United formasını giydi. Keisuke Honda, Dünya kupalarında attığı gollerle Japonya'nın en önemli oyuncularından biri oldu. Bu futbolcuların ortak bir noktası vardı. Çocukluklarında Kaptan Tsubasa izlemiş olmaları. Onlar için Tsubasa sadece bir çizgi film karakteri değildi. Hayal kurmayı öğreten ilk kahramandı. Üstelik bu etki yalnızca Japonya ile sınırlı kalmadı. İspanyol yıldız Andres Iniesta, çocukluğunda Kaptan Tsubasa'yı izlediğini birçok kez anlattı.
Fernando Torres de aynı şekilde bu animenin kendisini etkilediğini söyledi. İtalyan futbolunun efsanelerinden Alessandro Del Piero da Kaptan Tsubasa'nın çocukluğu üzerinde iz bıraktığını dile getirdi. Bir Japon animesi kıtaları aşmıştı. Milyonlarca çocuğa futbolu sevdirmişti. Artık Japonya, Dünya Kupası'na katılan bir ülke olmanın ötesine geçmişti. Avrupa'nın en büyük kulüplerine oyuncu gönderen bir futbol ülkesi haline gelmişti. Fakat hala cevaplanması gereken bir soru vardı. Japon futbolunu gerçekten değiştiren şey Kaptan Tsubasa mıydı? Yoksa bunun arkasında çok daha büyük bir plan mı vardı? Kaptan Tsubasa, Japon futbolunun en önemli parçalarından biriydi ama tek parçası değildi. Japonya Futbol Federasyonu uzun yıllar boyunca altyapıya büyük yatırım yaptı. Antrenör eğitimleri yenilendi. Genç oyuncular için yeni akademiler kuruldu. 1993 yılında kurulan J-League bu planın en önemli adımlarından biri oldu. Çocuklar artık yalnızca futbol oynamıyordu. Doğru eğitim alıyor, daha iyi tesislerde çalışıyor, profesyonel kulüpler tarafından takip ediliyordu. Kurulan sistem her yıl yeni yetenekler yetiştirmeye başladı ve sonuçlar yavaş yavaş ortaya çıktı. 1998 yılında Japonya ilk kez Dünya Kupası'na katıldı. 2002 yılında Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı. 2010 yılında son 16 turuna yükseldi. 2018 yılında Belçika karşısında tarihi bir sürprize çok yaklaştı. 2022 yılında ise Almanya'yı mağlup etti. Ardından İspanya'yı da yenerek grubunu lider tamamladı. Artık kimse Japonya'yı sürpriz takım olarak görmüyordu. Çünkü Japonya, dünyanın en iyi organize futbol ülkelerinden biri haline gelmişti. Bu başarı tek bir maçın sonucu değildi. Tek bir oyuncunun başarısı da değildi. Ve tek bir animenin eseri hiç değildi. Fakat milyonlarca çocuğun futbolla ilk kez tanışmasını sağlayan isim sorulursa, cevap değişmiyor. Kaptan Tsubasa. Bir çizgi roman. Bir nesle hayal kurdurdu. O nesil sahalara çıktı. Kulüplerde yetişti. Milli takıma kadar yükseldi. Sonra dünyanın en güçlü takımlarını yenmeye başladı. Bir ülkeyi değiştiren şey tek başına bir anime değildi. Ama her büyük değişim bir hayalle başlar. Japon futbolunun hayali ise bir çocuğun ayağındaki topla başladı. Ve o çocuğun adı Tsubasa Ozora'ydı.